Rezervine baktığımızda dünyadaki rezervin %13'üne sahip. Ancak üretimine baktığımız zaman dünyadaki üretimin %43'ünü yapıyor. Biri Rusya, diğeri Çin, Güney Kore, Japonya ve Fransa'nın da çok yakın olduğunu anlıyoruz. Ve Fransa ile Kazakistan arasında nükleer konusunda bir işbirliği olacağını görüyoruz. İsrail bu anlaşmaya imza atmamış bir ülkedir ve şu anda resmi olarak açıklanmasa da 90 tane nükleer silah başlığına sahip olduğunu biliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz günlerde haber takip ederken gözüme bir haber çarptı ve hemen telefona sarılıp sizi aradım. Dedim ki Çağla hocam, Fransa ve Kazakistan uranyum tedariki konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu dedim ve bunu hemen gazetede işlemeliyiz diye bir not düştüm altına. Hocam bu anlaşmada benim dikkatimi çeken bir nokta vardı. Sizden de bunun hakkında geniş bir yorum rica edeceğim. Anlaşmanın detayında Fransa Kazakistan'dan uranyum alacak, karşılığında da know-how yani bilgi, birikim ve tecrübelerini Kazakistan'a aktaracak şeklinde bir madde vardı. Bu ne anlama geliyor? Kazakistan enerji konusunda önemli bir ülke. Daha önce de sizinle bu konuyla ilgili bir program da yapmıştık. Gerçekten çok şanslı bir devlet olduğunu söyleyebilirim. Petrol kaynakları, doğalgaz kaynakları, kömür, bunun dışında çok değerli mineralleri de barındırıyor. Dediğiniz gibi bilgi birikiminin paylaşılması aslında normalde pek fazla görülmeyen ve özellikle istenilen bir durumdur. Aslında Kazakistan genel olarak buna önem veriyor. Yani bir şeyi öğrenip ülkesinde kendisi üretmeyi, bunu kullanmayı amaçlıyor. Nedenine gelince tabii ki başka bir ülkenin bunu neden önerdiğine bakmamız gerekiyor. Fransa ile Kazakistan arasında aslında hemen bağımsızlık sonrası 1996 itibariyle belli konularda işbirliği var nükleer konusunda ve özellikle 2008'de de uranyumun çıkartılması ve nükleer enerji alanında ortak çalışma yapılmasına dair bir anlaşmaya da vardılar. Neden konusuna gelirsek, Kazakistan uranyum konusunda son derece önemli bir ülke. Bence nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Rezervine baktığımızda dünyadaki rezervin %13'üne sahip. Ancak üretimine baktığımız zaman dünyadaki üretimin %43'ünü yapıyor. Bu anlamda uranyum üretimi konusunda Kazakistan son derece önemli bir ülke. Bu anlamda da işbirliğinin olmasını ben önemli buluyorum. Peki ne oluyor Kazakistan'da uranyumla ilgili? Bir referandum var. 6 Ekim referandumunda yani nedir? Fosil yakıtların kullanımının azaltılması, elektrik üretiminin artırılması için bir nükleer santral yapımı için referanduma gittiler. Bu anlamda da bir nükleer santral yapımı gündeme geliyor. Bununla ilgili de tabii ki birlikte çalışmak isteyen ülkeler var. Bu önemli bir pazar. Özellikle de biliyorsunuz maliyeti çok yüksek. O yüzden nükleer enerjinin üretimi konusunda biz özel şirketlerden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Devletlerden ve devletler arası anlaşmalardan bahsediyoruz. Keza bu bizim ülkemiz için de geçerli. Nükleer santral yapımı konusunda Kazakistan'la belli ülkelerin ilgisi var. Bunlardan biri Rusya, diğeri Çin, Güney Kore, Japonya ve Fransa'nın da çok yakın olduğunu anlıyoruz ve Fransa ile Kazakistan arasında nükleer konusunda bir işbirliği olacağını görüyoruz. Neden Kazakistan nükleer enerji üretmeyi arzu ediyor? İşin açıkçası bu konu çok sık gündeme geldi Kazakistan için. Kazakistan şunu söylüyordu. Evet, bir nükleer enerji üretimi ülke için önemli. Ancak belli dönemlerde bunu durdurdular. Çünkü bir enerji bolluğu yaşanıyordu Kazakistan'da. Ta ki 2021'e kadar. Daha önce sizinle Avrasya'da enerji konusunu işlediğimiz zaman en zengin ülke olarak da Kazakistan'dan bahsetmiştik. Çünkü enerji konusunda gerçekten önemli bir ülke. Nasıl önemli? Dünyadaki kömürün %2,5'u Kazakistan'da. Yine petrolün %2'si Kazakistan'da. Doğalgaz üretiminde de önemli. 60 milyar metreküp ürettiğini biliyoruz. Yine %1'lik bir rezerve sahip. Yani enerji zengini bir ülkeden bahsederken 2021 yılı itibariyle aslında bu konuda bir tedarikte sorun yaşanmaya başladığını görüyoruz. Özellikle 7 Ekim 2023 itibariyle Orta Asya Merkez Boru Hattı aslında bölge ülkelerinden Rusya'ya doğru olan çalışan bir hatken tam tersi yönde çalıştırılmaya başladı. Yani Rusya bir doğalgaz tedarikçisi olarak gündeme geldi tam tersiyken. Bu anlamda demek ki evet son derece önemli rezervlere sahipler. Ancak üretim ve bunun ülkeye tedarik konusunda belli sorunlar yaşanıyor. Sadece Kazakistan'da değil, bu konuda Özbekistan'da da sorunlar yaşanıyor. Ve ne yapmayı amaçlıyorlar? Elektrik kesintilerini önlemek, enerji kapasitelerini yükseltmek için
nükleer enerji konusunda, bir nükleer santralin yapımı konusunda da adımlar atacakları gözüküyor. Ben anlaşmada özellikle bilgi transferine açıklığın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da alt sebebi olarak biliyorsunuz Fransa uzun yıllardır Afrika'dan uranyumunu tedarik ederdi büyük ölçüde ama son 2 yılda yaşanan Afrika'daki yönetim değişimleri ve yeni gelen yönetimlerin biz artık Fransa'ya uranyum satmayacağız ucuz paralara demesinin Fransa'nın yeni arayışlara yönelmesinde etkili olduğunu ben düşünüyorum. Evet, dediğiniz doğru. Bir de bunun dışında da aslında işbirliğini arttıracakları bir nükleer santralle de aslında bunu perçinleyeceklerini görüyoruz. Orta Asya nükleer silahların önlenmesi antlaşması açısından önemli. Tüm Orta Asya'daki ülkeler bunu imzaladılar. Yani aslında bu bölgenin nükleer silahlardan da arındırılmış bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Keza Kazakistan bağımsızlığından hemen sonra elindeki Sovyetlerden kalan nükleer silahları kendi uluslararası kuruluşlara teslim edip imhasını da sağlamıştı. Evet, dediğiniz çok doğru. Yani bu anlamda elinde silah bulunmadığını, bölge ülkelerinin de bulunmadığını söylemek önemli. Ancak bu anlamda da aslında bir bilgi birikiminin de olduğunu söylemek mümkün. Şimdi burada tabii kafa karışıklığı olmaması için nükleer silah, nükleer enerji konusundan biraz bahsetmek gerekiyor müsaadenizle. Nükleer enerji dediğimiz olay, evet, uranyumun ya da nükleer materyalin zenginleştirilmesi sonucunda elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Bunu sağlık alanında kullanabiliyorsunuz. Barışçıl amaçlarla belli bir miktar zenginleştirme insanlık için yararlı. Tabii bu nükleer enerjinin sonrasında bu materyalin, kullanılan materyali nasıl depolanacağı, insan sağlığına, çevreye zarar vermemesi için neler yapılacağı da önemli. Ancak bir de şöyle bir şey var. Bu materyaller daha fazla zenginleştirildiği zaman nükleer silah konusu gündeme geliyor. Bu konuda da dünya belli anlaşmalar yapmış. 1 Ocak 1967'ye kadar eğer nükleer silahınız varsa siz artık nükleer silah sahip bir devlet oluyorsunuz. Ancak 1968'de bu nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dair bir anlaşma var. Ve bu noktadan sonra eğer silahınız yoksa siz artık nükleer silahı olmayan bir ülke olarak etiketleniyorsunuz. Ve anlaşmanın şartlarına göre bundan sonra olmamanız gerekiyor. Şimdi nükleer silaha sahip olan ülkelere baktığımız zaman 5 daimi üye Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin bu anlamda nükleer silahlara sahip olduğunu sayalım biliyoruz. Ülkeleri. Tabii sayalım, en fazla nükleer silaha sahip ülkeler Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa. Bu anlaşmaya imza atmayan bazı ülkeler var. Bunların da nükleer silahları var. Bunlardan bir tanesi İsrail. Biliyorsunuz özellikle İsrail ile İran konusunda bu nükleer silahlar konusunda konuşmalar olur, tartışmalar olur. İsrail bu anlaşmaya imza atmamış bir ülkedir ve şu anda resmi olarak açıklanmasa da 90 tane nükleer silah başlığına sahip olduğunu biliyoruz. İran ise bu anlaşmaya imza atmıştır ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmektedir. Evet, elektrik üretimi için kullanabilir ama silah yapmaması gerekiyor. Bunun dışında imza atmayan ülkeler Hindistan, Pakistan ve çekilen bir ülke var, Kuzey Kore. Bunun dışında biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti nükleer silahı olduğu halde imha eden, bundan kendisini arındıran bir ülke. O da farklı işin açıkçası. Dünyada bu anlamda aslında nükleer silaha sahip ülke sayısı az ve bu konuda ciddi bir denetimin olduğunu söyleyebiliriz. İşin açıkçası dehşet dengesi denilen, bunda daha fazla ülkenin sahip olmaması konusunda da belli konular geçiyor. Tekrar sayarsak dediğim gibi Hindistan'la Pakistan'ın geliştirdiğini, bunun da nükleer silaha sahip ülkeler tarafından yardımcı olunduğunu biliyoruz. Yine Fransa ve İngiltere'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda destek olduğunu, Çin'inkine Rusya'nın destek olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir silahlanma da söz konusu ama biz enerji konusuna geri dönersek biliyorsunuz 2022'deki Ukrayna krizinden sonra da nükleer enerji temiz enerji kategorisinde yer aldı. Çünkü enerjide sorun yaşayınca sadece yenilenebilir enerjiyle bunu halletmek kolay değildi. Bir alternatif olarak aslında o paketin içerisine, temiz enerji paketinin içerisine nükleer enerjinin de konulduğunu biliyoruz. Ancak bu ciddi bir sorun çünkü günümüzde nükleer santrallerin ömrü eskiden 40 seneydi, şimdi 60 seneye çıktı. Mesela Almanya bundan vazgeçti. Çünkü santralinizin bir ömrü var. Sonrasında da kullanamıyorsunuz işin açıkçası. Sökülmesi, yine nükleer materyalin, atıkların depolanması gerekiyor. Bu anlamda belli sorunlar da yaşanıyor. Yani bir nükleer enerji santralinin güvenliğinin korunması da önem taşıyor. Mesela Ukrayna 1994 yılında nükleer silahsız bir ülke olarak bir anlaşma imzaladı. Tüm nükleer silahlarını
ülkeden çıkarttı ve bu anlamda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da Budapeşte muhtırasıyla bu kapsamda Ukrayna'ya bir güvence verdiler güvenliği konusunda. Kuzey Kore konusu şu anda çok gündemde. 1993'te bu anlaşmadan, yani nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekildi. Aslında Ukrayna ve Rusya özelinde de biz Ukrayna'daki nükleer santrallerin çevresinde de çatışmalar yaşandığına Kesinlikle. dair raporlamalar gördük. Açık kaynaklara da bu görüntüler yansıdı ama herhangi bir santral içinde bir kaza durumu olmadı. Yani bu işin açıkçası tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Yani nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanması, bu atıkların nasıl kontrol edileceği. Tabii enerji konusunda sorunlar yaşandıkça nükleer enerji santrallerine ihtiyaç var. Ancak bunların güvenliği nasıl olacak ve atıklar nasıl depolanacak konusu da gündemdeki yerini koruyor. Bu da önemli işin açıkçası. Peki gelecekte Orta Asya veya Türkistan'ın nükleersiz olduğundan bahsettik. Peki gelecekte bu durum değişebilir mi? Nükleer enerji santralleri konusunda ilgilerin arttığını söylemem gerekiyor. Enerji zengini olarak biz onları nitelendirdik. Avrupa Birliği'nin ilgisi de bu yönde, biliyorsunuz. Hemen bağımsızlığın ardından bu konu gündeme gelmişti. Rusya'ya bağımlı olmayalım. Evet, burada alternatif enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler var. Onlarla ilişkilerimizi geliştirelim. İşte barış boru hatları yapalım. Biliyorsunuz 90'lar bu projelerle geçmişti. Finansmanını kim yapacak, yeterince doğalgaz var mı diye. Ancak şimdi biraz daha farklı bir dönem de geliyor. 2021 yılı sonrası. Yani bu tedarik zincirinde, üretim konusunda Orta Asya'daki ülkelerin belli sorunları olduğu da gündeme gelince nükleer enerji ve bunun üretilmesi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda ilgisi olan ülkeler var. Özbekistan ve Kırgızistan'ın da ve Kazakistan'ın tabii ki ilgisinin olduğunu, bu konuda çalışmalar yapıldığını anlıyoruz. Avrupa Birliği'nin ilgisine gelince mesela Almanya'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Bu Orta Asya ülkeleriyle, yani Orta Asya Plus, Orta Asya artı toplantıları yapılıyor. Bunlardan biri de Almanya. Almanya Devlet Başkanı Scholz da gitti, görüşmelerde bulundu. Onlar da yine enerji konusunda bir alternatif olarak Orta Asya'yı, bölgeyi görüyorlar. Bu anlamda işbirliğinden yanalar. Bunun alt metni nedir? Yani enerjiye ihtiyacımız var, işbirliği yapalım. Bunun dışında bir de bir şey daha var üzerinde durmamız gereken. Bahsi geçen ülkelerin bir de yenilenebilir enerji teknolojileri açısından da önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu anlamda da bir işbirliği olabilir. Yani sadece fosil yakıtlar, nükleer enerji değil, belki yenilenebilir enerji konusunun da son derece önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir gelecek için yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının gündemde olduğunu söyleyebilirim. Hocam aslında bölge ülkelerinde uzun güneşlenme süreleri olduğunu da biz biliyoruz. Evet, belki yaz turizmi için elverişli değil bu bölgeler çok fazla ama güneş ışınlarına maruz kalınma süreleri ve güneşin gün içinde daha fazla gökyüzünde bulunduğu süreler açısından çok yüksek rakamlar mevcut. Belki gelecekte de Batı ülkelerinin önemli enerji şirketleri gelip bölgede güneş tarlaları, güneş panelleri ve güneş pilleri kurabilir. Belki bunları da ilerleyen programlarda işleyebiliriz. Belki şundan da bahsetmek önemli olabilir. Şimdi Orta Asya ülkeleri nükleer enerji konusunda bilgi birikimine de sahipler. Ancak kötü deneyimleri de var. Maalesef. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. İşte Kazakistan, Özbekistan nükleer enerjinin geliştirilmesi konusunda somut adımlar atıyorlar ama bir de kötü deneyim, kötü olarak ne oldu? Bu tecrübelerden de biraz bahsetmek lazım. Kazakistan'da Semipalatinsk denilen bir bölge var ve burası bir nükleer deneme sahasıydı. Toprakları kirletildi. Bölgedeki halkın sağlığı açısından son derece kötü bir durum ortaya çıktı. 1945'ten 1989'a kadar 250 yeraltı ve 100'den fazla da yerüstü nükleer deneme yapıldı. Bu da işin açıkçası Sovyetler Birliği sonrası üzerine durulması gereken bir konu. Burada kötü deneyimler var. İşin açıkçası bu da unutulmayacak bir şey. Umarım o deneyim Kazakistan'ın elde etmiş olduğu bilgi birikimi, özellikle nükleer enerjide ülkenin enerji sorunları için bir alternatif olabilir ama nükleer enerji üretimi epey meşakkatli, masraflı. Onun dışında da sonrası da özellikle depolama ve tesislerin güvenliğinin sağlaması da önemli bir konu olarak gündemde kalıyor. Hocam, okuduğum haberden yola çıkarak sizinle geniş çaplı bir söyleşi gerçekleştirdik ve bölge ülkelerinin nükleerle olan ilişkilerini ve dünya ile olan ilişkilerini ele aldık. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
Rezervine baktığımızda dünyadaki rezervin %13'üne sahip. Ancak üretimine baktığımız zaman dünyadaki üretimin %43'ünü yapıyor. Biri Rusya, diğeri Çin, Güney Kore, Japonya ve Fransa'nın da çok yakın olduğunu anlıyoruz ve Fransa ile Kazakistan arasında nükleer konusunda bir işbirliği olacağını görüyoruz.